Günaydın. Bugün piyasalarda yeşil bir görüntü var. Emtialar yukarıda, altın 1,5 yukarıda, gümüş ve platin %3'ten fazla yukarıda, paladyum %2'den fazla yukarıda. Tabii bunların şimdilik tepki yükselişleri olduğunu varsayıyorum. Analizimizde, genel derin analizimizde tekrar bakacağız bunlara. Borsalar yine yukarıda. Amerikan borsasında ve Nasdaq'ta ufak yükselişler var. Vadelilerde Borsa İstanbul bizi bir yanılttı, tuzak yaptı, aşağı doğru tekrar yukarı çıktı, direncinin üzerine çıktı. Kripto paralar dün ciddi yükselişler yaptı. Oralarda pozitif gelişmeler var. Hepsinden bahsedeceğiz. Ama önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Kanalımın abone sayısı her geçen gün artıyor. Abone olarak bana destek oluyorsunuz. Beni motive ediyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca yorumlarınızla da beni motive ediyorsunuz. Her gün yorum ekleyenler var. Kanala yeni abone olanlar var. Tolunay Bey, sahibi kendisi, Aydın Şenyer, hoş geldiniz diyorum. Yüz Lifesiz, Atasuzan, Necla Hanım her gün yorum yapıyorlar. Kampanyam yine yorum yapanlar arasında, çok teşekkür ediyorum. Ahmet Burak aynı şekilde teşekkür ediyorum yorum eklediği için. Can Bey de yorum eklemeye devam ediyor. Kendisine de teşekkür ediyorum. Kamil Karakoç, hoş geldiniz. Teşekkür ederim tekrardan diyorum. Bugün Kamil Bey'in yorumuna da cevap veriyor olacağım. Altın gümüş rasyosu ile ilgili. Hovify ve Cavit Pirbim daha önceden katılmıştı. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum diyerek hemen hızlıca analizlere geçelim. Evet, şimdi altın yukarıda, bugün %1,5 ama şöyle daha geniş pencereden baktığımızda haftalık grafikte 3 tane negatif uyumsuzluk oluşuyor. Bu negatif uyumsuzluklar grafikte ters giden bir şey olduğunda bizi uyaran sinyallerdir. Mesela nedir? Bu fiyat çok böyle birazcık yukarı gider. Alımlar gelir ama hacimli alımlar gelmez. O zaman negatif uyumsuzluk göstergeleri bize der ki ya bu yükseliş oluyor ama ben bunu teyit edemiyorum, haberin olsun. Bak, daha önce bu kadar yükselirken çok daha fazla para girmişti piyasaya. Şimdi yine yükselmiş ama o kadar para girmiyor. Haberin olsun diyor. Yani yeni bir tepe yapıyor ama hacim buna katılmıyor. Aynı şey RSI için de geçerli. RSI en çok kullandığımız göstergelerden biridir ve aşırı alımlarda veya aşırı satımlarda uyarı verir. Şu anda RSI'da da öyle bir durum söz konusu. Daha önce 21 Nisan'da bir aşırı alıma girmiş RSI açısından ve ondan sonra şöyle 21 Nisan ve Eylül ayı, evet, Nisan'dan Eylül'e kadar işte 4-5 aylık bir yataylık veya bir düzeltme söz konusu. Ondan sonra yukarı tekrar devam ettiğini görüyoruz altının. Ve daha önce RSI açılması da 2024 Ekim ayında olmuş. Onda da böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hafta düşmüş. 9 hafta boyunca aşağı gelmiş. Sonra bir yatay yapıyor ve işte yine aynı şekilde Ekim ayının sonunda başlayan yatay süreç bir dahaki yılın Şubat ayında yükselişe geçiyor. Burada da yine böyle bir 4-5 aylık bir süreç olmuş bu yataylıkta. Şimdi de burada açılan önemli negatif uyumsuzluklardan dolayı burada yine ben bir yatay süreç, yani bu aşırı alımlardan sonra bir yatay süreç beklentisi içerisine girmiş durumdayım. Bunun şöyle söyleyeyim, yani tamam açıldı ama hiç mi yukarı gitme ihtimali yok? Tabii ki var. Mesela burada bakın biraz daha az bekletmiş. Burada negatif uyumsuzluk açıldığını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yine bir 2 ay gördüğünüz gibi en azından beklettiğini görüyorsunuz. Şimdi burada da öyle bir şey olacak ama şöyle, bu sefer bu kadar belki uzun sürmeyebilir ya da bu kadar böyle derin bir düzeltme olmayabilir. Şu 4243 seviyesinin şöyle bir de 4 saatliğe geçelim, biraz daha yakından bakalım. Evet, TradingView açabilirse açtı. Evet, şimdi şöyle şu göstergemizi kapatalım. Evet. Şimdi yukarıda 4624 direnci var. Henüz üstüne çıkamadık. Aşağıda da 4243 desteği var. Şöyle bir bakalım. %8, %9 civarında bir range var burada. Bir alan var. Bu alanda bir süre sıkışıp yatay kalması birinci senaryomdur. Yani buradan artık 4243'ün altına inmesini beklemiyorum. 4624'ün üstüne de kolay kolay çıkmasını beklemiyorum. 4243'ün altına sarkmalar olabilir ama sonradan yukarı gelme ihtimali bence daha büyük ve şurada yükselen ve daralan bir kanalımız var. Bu kanalın içerisinde şöyle biraz aşağı biraz yukarı daha alt banda yakın bir şekilde gitme ihtimali
birinci senaryom. Çünkü temel analizde hala çok kuvvetli bir emtia döngüsünün içerisindeyiz. Bu böyle. Ama teknik açıdan da çok aşırı alım içerisinde olduğumuz için buralarda böyle artık belki düzeltmeler şöyle 4243'ün altına doğru inerse çok da aşağı sarkmayabilir ama buralarda şöyle biraz daha derinleşebilir. Bunu da değerlendiriyor olacağız. Şimdi bizim altınla ilgili takip etmemiz gereken en temel şey alım veya satım açısından bir süre beklemek ve şu haftanın kapanıp yeni hafta açıldığında hareketin ne yaptığını görmek. Özellikle tekrar haftalık grafiğe geçiyorum. Bu hafta kapandıktan sonra önümüzdeki pazartesi aşağılara doğru gelmeye devam ediyorsa daha aşağıları olabilir. Dolayısıyla şu anda alım yapmanın çok riskli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 3 tane negatif uyumsuzluk bulunan bir haftanın içerisindeyken. Şuraya bakın, bu hafta kapanıyor. Şöyle biraz da yakından göstereyim. Daha önce ne yaşanmış? İşte 4116'da kapatmış. Sonra gelmiş ta işte 4000'lerde açmış. Sonra daha aşağılarda görülmüş. 3800'lere kadar görülmüş. Yani 200-300 dolarlık bir düzeltme olmuş. Daha aşağılar görülmüş. Aynı şey burada da olabilir. O yüzden burada beklemek lazım ve görmek lazım. Önümüzdeki hafta ne olacak? Bu 4243'ün altına inerse özellikle birazcık korkmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki ha bakın daha aşağı şeyler gelebiliyor diyeceğiz, öyle bir şey olursa. Daha aşağı seviyeler gelebiliyor diyeceğiz. Hareketli ortalamamız 4180'den geçiyor. Buraya kadar da düzeltme yapma ihtimali var. Dolayısıyla şu anda orta uzun vadede ne kadar altınla ilgili pozitif düşünüyor olsak da kısa vadede düzeltmenin daha derinleşme ihtimali duruyor. Yatay ve birkaç aya yayılabilecek bir süreçte bizi bekliyor olabilir. Bunu anlamak için önümüzdeki hafta ne oluyor? Bunu da görmek gerekiyor. Şu 4243'ün en azından bir sefer test edilmesi gerekiyor. Henüz daha oraya kadar düşmedi ve test edilmedi. Bu hafta özür dilerim, bu cuma günü de işte birazcık yukarı doğru açmış durumda. Bakacağız yani, burada bekleyeceğiz. Son durum bu. Altınla ilgili genel itibariyle dediğimiz gibi orta uzun vadede pozitif düşünsek de şu an alım yapmak için acele etmemek gerekir. Boşta parası olanlar açısından. Böyle söyleyelim ve gümüşe geçelim. Gümüşten sonra altın gümüş rasyosundan bahsediyor olacağım. Evet, bugün TradingView biraz yavaş. Evet, açıldı. Şimdi daha önce şöyle söylemiştim zaten. Bu ilk tepkinin 76.54 ile 78.84 arasındaki şuraya gelmesini bekliyorum demiştim. Beklediğimden hızlı geliyor ve bu volatilitenin çok hızlandığını da söylemiştim. Daha önceki videolarımda artık böyle birazcık işler karışmaya başladı. Yani tahmin etmekte güçlenmeye başladı. Çünkü birkaç gün veya önümüzdeki hafta beklediğim yükseliş çok daha hızlı bir şekilde geliyor. Volatilite de çok sert oluyor. Dolayısıyla artık burada biz fiyatın bir denge bulmasını beklememiz gerekiyor. Mum boylarının kısaldığını görmeyi beklememiz gerekiyor. Şimdi bakın, buralarda yavaş yavaş artık kısalmaya başladı mum boyları. Yani fiyat daha böyle dengeli bir hareket yapıyor. Daha böyle benim fiyatım bu demeye geliyor. Düzeltme devam edebilir mi? Edebilir. Burada ne demiştik? İlk beklediğimiz şey alçalan tepeler. 78,5 82,5'da birincisini yaptı. 77,5 gibi ikinci alçalan tepeyi yaptı. Şimdi tekrar bir yükseliş söz konusu. Bu 4 saatlik hareketli ortalamaya kadar böyle 76 üzerine, 75 üzerine falan gelebilir. Oradan dönebilir. Ama şöyle de bir durum var. Şunu söyleyeyim. Bu düşüş trendi oluştu diyoruz ama bu henüz çok, şöyle bakalım. Evet. Şu anda şu düşen trend çizgisi biraz dar açılı bir trend çizgisi ve şu anda kırıyor gibi görünüyor bunu. Birinci 4 saatlik mumu üzerinde kapamamış. İkincisinde de geri gelme ihtimali var. Ama üzerinde kapatırsa genelde bu yükseliş biraz daha devam edebilir. Çünkü daha anlamlı bir düşen trend oluşması için açının ikinci tepenin şöyle falan olması gerekir yani. Şu seviyelerde falan olması gerekir. Onun için de şöyle bir 78'lere doğru tekrar bir yükselmesi ve buralardan tepki alıp tekrar düşmesi bekleyeceğim senaryolar içerisinde. Dolayısıyla bunun böyle yukarı doğru gittiğini görürseniz, 78'lere falan gelirseniz FOMO olmayın. Eyvah kaçıyor, eyvah gidiyor, hemen almam lazım demeyin. Çünkü buralara kadar gelse de, 82'ye kadar gelse de buradan tekrar geri dönme olasılığı yüksek. Gümüş aşırı alımlarda ve burada birazcık dinlenmek istemesi, birazcık bir düzeltme yapmak istemesi birkaç ay çok normal. Bakın burada da bakalım haftalıktaki
duruma haftalıkta da yine burada da negatif uyumsuzluk söz konusu. Çok sert düştüğü için şimdi tepki yükselişleri olabiliyor yukarı doğru. Biraz daha yukarı doğru gidebilir. Ama buralarda giriş yapmak çok riskli. Buradaki ilk beklentimiz düzeltmenin durduğunu görmek. Fiyatın bir denge bulduğunu görmek, bir destek oluştuğunu görmek ve ondan sonra harekete geçmek. Şu aşamada böyle bir şey söz konusu değil. Şurada affedersiniz. Şurada tabi alçalan tepede görseydik eğer daha iyi bir teyit olacaktı. Şu an bu evet fiyat daha aşağı geldi ama çok da anlamlı bir alçalma olmadı. Yani şurada gördüğünüz gibi ilk seferinde ilk düşüşünde 70.54'e geliyor. Sonra 70.18'deki desteğimizden yükselmeye başlıyor. Şöyle yavaş yavaş geliyor. Evet buralarda gümüşte hala beklentim belki biraz daha aşağı seviyelerin gelinmesi. Şu 66.81'in örneğin test edilmesini bekliyorum yani. Bu seviyeye gelip en azından bir kere dokunup yukarı dönmesini. Bu range'in içerisinde kalacak mı? Yoksa 66.81 kırılacak mı? Bunun bir kere test edilmesini bekliyorum kısa vadede. Orta uzun vadede hala gümüş için beklentilerimiz büyük. Hala arz sorunları çok fazla. Bu arz sorunlarının aşılamayacağını da kolay kolay cumartesi günü yaptığım videoda bahsetmiştim. Bu arz sorunları dolayısıyla da gümüşteki yükselişin devam etmesini hala bekliyoruz orta uzun vadede. Ama şimdi alım yapmak için de riskli bir dönemdeyiz. Fiyat daha aşağı seviyeleri görebilir. Düzeltme derinleşebilir. Dolayısıyla şimdi alım yapmak yerine beklemek ve ne olduğunu görmek daha güvenli bir şey olacaktır. 82'de zaten kısmi kar realizasyonları yapılmasını söylemiştik. Oralarda kar realizasyonu yapanlar biraz daha şu an rahat durumda olabilirler. Ama eğer hala alma yönlü bakanlar varsa da şu anda risklerin arttığı tehlikeli bir riskli bir aralık içerisindeyiz. Bu aralığın bitmesini bekledikten sonra gümüş yatırımları yapmaya devam edebiliriz. Ama şu anda henüz bu durum, bu riskli süreç geçmiş değil. Altın gümüş rasyosuna bakacağım. Şimdi altın gümüş rasyosu çok sert. Kırılmış da 75'in altına indi. 56'lara kadar geldi. Ben burada yeni bir çalışma yaptım. Şimdi altın gümüş rasyosunda şu 89'un üzerinin uzun vadede dahi artık görülmeyeceğini düşünüyorum. Yani bir kere burası artık şu seviye, bu dirence gelse bile bu direnci kıramayacağını, eğer böyle bir ekstrem bir durum olur da buralara kadar yükselir, buraları deneme ihtimali olursa bunu kıramayacağını düşünüyorum ama buralara kadar tekrar gelme olasılığını da çok yüksek bulmuyorum. Sadece buradaki ilk beklentim şu 75 direncinin bir sefer denenmesi. Şuraya kadar gelip rasyonun 75,5 seviyesini bir kere denemesi. Bunun da gümüşte bir düzeltmeyle ve altında bir yatay seyirle olabileceğine inanıyorum. Eğer gümüş biraz daha böyle derin bir düzeltme yaparsa bizi şaşırtarak 66-81'lere doğru inen, belki oralardan biraz daha sert aşağı böyle kısa vadeli bir kırılımla aşağıların denendiği bir şey olabilirse eğer buralarda bir 75'in bir denenmesi söz konusu olabilir altının yatay seyir yaptığı durumda. Eğer ikisi beraber düşerse de altın daha, eğer ikisi beraber düşerse zaten gümüş çok sert düşer. Yani o tehlikeli bir görüntü oluşturur bizim açımızdan. Gümüşün çok sert düştüğü ve altının da onunla beraber düştüğü ama gümüş kadar düşmediği durumda 75'in görülmesi daha olası. Bu beklemediğimiz senaryo. Peki böyle bir şey olursa kaça kadar düşmesini bekleriz gümüşün? İşte daha önce çalışan o 54'te sanırım bir seviyemiz vardı. Şöyle bir bakalım hemen gümüşe dönüp. Evet, bugün TradingView bizi biraz yordu. Evet. Şöyle sanırım şurada mıydı? Pardon, çok yanlış yere bakıyorum. Haftalıktayım. Hemen şöyle günlüğe geçelim. Evet, bu benim internetimle alakalı değil. Bu bugün muhtemelen TradingView'un biraz yoğunluk var ve yanıt vermesi geç sürüyor gibi görünüyor. Evet, şöyle 54 civarlarında oluşan bir direncimiz vardı bizim. Bu 54'e kadar böyle hiç beklemediğimiz bir düzeltme olursa da o zaman işte o 89'lar falan, o 89 seviyeleri falan
görülebilir, yani 75'in üzerine de çıkabilir. Bu hiç beklemediğimiz senaryo ama işte senaryo mümkün olasılıklardan bir tanesi. Bunun 54'e kadar düşmesi durumunda zaten altın da onunla beraber düşeceğinden dolayı ikisi beraber düşerken altın gümüş rasyosunda bir yükseliş beklenebilir. Ama dediğimiz gibi bu beklemediğimiz senaryodur. Sadece altın gümüş rasyosundaki muhtemel hareketlerin nasıl oluşabileceğini yorumluyorum ben şu anda. Bunlardan bir tanesi böyleydi. Şimdi beklentimiz dediğimiz gibi şu 75'in bir kere test edilmesi. Bu da gümüşün biraz daha aşağı gelip işte 66'lara doğru gelip altının durması ve ondan sonra gümüşün yataya devam edip altının yükselmesi durumunda 75'lerin gelebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki bu düzeltme evresinin sonlarına doğru. O ilk düzeltme bittikten sonra ilk yükselecek olan altın olduğundan altın yeni zirvelere doğru giderken gümüş de ona katılacaktır ama belki biraz daha yavaş katılacaktır. Bu sırada şu 75'in en azından bir sefer denenmesini ve test edilmesini bekliyorum. Onun dışında bu 75'in kırılmasına dair pek bir beklentim yok. En uzun vadede, yani diyelim ki şu an 2026'ya girdik. 2028-2029'a kadar en uzun vadede beklediğim görülebilecek en üst tepe 75. En alt tepede işte 50 diye, buralar diye tahmin ediyorum. Bu 56'ların altına da belki şöyle bir 44'lere kadar gelmede ihtimali olabilir. Şu iki seviyenin arasına kadar, ama 31 seviyelerinde yakın vadede gelme olasılığını çok önümüzdeki dönemde gelme olasılığını çok mümkün görmüyorum. O yüzden bu 75 ile 56 arasında bir konsolidasyon yaşanacaktır ve bu harekette şurada, bakın şuradan bakalım neredeydi o. Şu 2021 ile 2025 arasında gördüğünüz şuna benzer bir hareket 56 ile 75 arasında gerçekleşebilir altın gümüş rasyosunda. Evet, böyle diyelim. Hızlıca platine geçelim. Platin de bugün biraz yukarıda. Platin düşerken biraz daha sert düşmüştü ve bu da beklenen bir şeydir. Çünkü platin ve paladyumda volatiliteler biraz daha fazla olabiliyor. Altın ve gümüşe göre sığ piyasa olduğundan dolayı. Ve burada da desteklerimiz kırıldı. Daha önce 2200 ve üzeri seviyeleri gösteriyorduk. Artık 2200 ve altına dönmüş olduk maalesef. 2200'deki direnç kırılana kadar burada alım yapmak tehlikelidir. Daha aşağı seviyeler görülebilir. Şimdi haftalık hareketli ortalamasına kadar düşüp destek bulduğunu, buradan tepki yükselişine başladığını görüyoruz. Ama bizim için buradaki birinci gösterge 2200'ün aşılıp aşılamayacağı şu anda da altında görünüyor. 2200'ün aşılması durumunda yukarılar görülebilir ama yakın vadede beklediğim bir şey değil. Burada peki nasıl bir durum söz konusu? Burada da 3 tane negatif uyumsuzluk var ve benzer durum, gümüşle benzer durum burası için de geçerli. Daha önce bu kadar negatif uyumsuzluk açıldığı zaman görüyorsunuz, yani yine yukarı denemeleri olmuş. Mesela bakın şurada açılıyor, bunun üzerine bile çıktığı olmuş ama geri dönüyor, fiyat geri dönmüş. Şimdi benzer şeyler buralarda da olabiliyor. Diyelim ki burada kapattı, şu anda 2100'de, diyelim ki haftayı böyle kapattı. Sonra bir dahaki hafta açıldı, burada açıldığı olduğu gibi. Fiyat geldi, yükseldi. Hatta böyle 2600-2700'ler geldi. Sonrasında olan şey daha sert bir düşüş. Bakın burada gördüğünüz gibi daha sert düşüyor. Daha yüzdeli bir şekilde düşüyor. Daha yukarıdan daha aşağıya düşüyor. Ve sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. haftada artık yükseliş başlıyor tekrar eski tepesine. Dolayısıyla buralarda bu negatif uyumsuzlukların oluştuğu durumlarda beklemeye geçmek, yatay seyirin son bulduğu, desteğin oluştuğu ve artık evet buralar dip oldu, buralardan alım yapabiliriz diyeceğimiz yerleri beklemek güvenlidir. Hem size daha ucuzdan aldırır hem de korur sizi düşüşlerden, daha derin düşüşlerden, piyasa yanılgılarından, trend dönüşlerinden korur. Evet, platinde de durum budur. Platinde de orta uzun vadede yükseliş bekliyoruz. Palladium emtia grubunda olduğu için yine bu yükselişlere katılmıştı. Kanalı ilk açtığımda burada gerçekleşecek bir yükseliş olduğunu, kısa vadede %20'lere varacak bir alım fırsatı olduğunu söylemiştim. Orada iyi bir kar yapmıştık Palladium'da. Hemen 3-4 gün içerisinde gerçekleşen bir şey olmuştu. Ve
13 seviyelerinde de satış yapmamız gerektiğini söylemiştim. Oralarda kar alanlar kar cebine koydu. Sonra ne oldu? Sonra çok daha sert bir satış geldi ve o satış daha da aşağıları gösterdi Palladium'da. Ama bugün de vallahi yani sağ olsun TradingView'un azizliğine uğruyoruz. Grafiğimizde gelmekte zorlanıyor. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Evet, geldi. Daha da bu gümüşümüzün grafiği, bu da Palladium'un grafiği. Evet, sonunda geldi. Şimdi 1575 buradaki ana desteğimizdi ve o desteğe tutunmayı başardı. 1575'in üzerinde kaldığı sürece bu seviyeler alım yapmak için iyi seviyeler olabilir. Ama sorun şurada. Palladium ne kadar kendi grafiği içerisinde iyi yerlerde olsa da altın, gümüş, platinde gerçekleşecek düzeltmeler Palladium'da da aşağı seviyelerin görülmesine sebep olur. Dolayısıyla bu biz desek her ne kadar evet önemli desteğin üzerine desek bile burada da alım yapmak emtia grubundaki genel düzeltmenin ihtimalinden dolayı riskli görünüyor. Buralarda da bir süre beklemenizi tavsiye ediyorum. Ama 1575 çok önemli bir destek. Eğer yatay seyir olacaksa emtiada önümüzdeki hafta göreceğiz. Daha aşağı seviyeler görmeyecek olursa Palladium çok sert bir şekilde eski tepesine gelebilir. Onu da söyleyeyim. Ama şimdilik diğer şeyleri izlemeye devam ediyoruz. Emtiaları izlemeye devam ediyoruz. Genel itibariyle emtialarda beklediğimiz bir düzeltme ve yatay seyir kısa vadede ondan sonra 2026 içerisinde yükselişlerine devam etmesidir diyerek bu emtia grubunu tamamlayayım. Bugün yine bir toplama genel bir anlatım durumu söz konusu oldu emtialarda. Evet, hızlıca Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul şöyle bir aşağı yaptı. Ay sonlarında işte buralarda olabiliyor. Yıl sonunda olduğu için burada böyle bir satış yaptı ve aşağı doğru geldi. Aşağılarda destek buldu hareketli ortalamasında. Şimdi buradaki yükselişin devamını bekliyorum ben. Tamam. Burada bize bir tuzak kurdu. Evet. Stop olanlarımız olmuş olabilir. Çünkü daha öncesinde stopumuz 11.269 altındaydı. Aslında bunu hareketli ortalama altına çekmek daha mantıklı olurdu ama o da benim hatam oldu. Çünkü hareketli ortalamalara böyle işte bir iki ay falan yükseliş yapmış böyle ve hiç günlük hareketli ortalamasından bahsediyorum. Dokunmamış. Borsalar genelde hareketli ortalamasına kadar bir düzeltme yapabiliyor. Borsa İstanbul'da bunu yaptı. Gördüğünüz gibi şurada tam 11.147'de destek buldu. Şöyle altına iğne bırakıp yukarı çıktı. Sonra 2 gündür de boşlukla açıyor ve yukarı doğru devam ediyor. Şimdi burada bu yükselişin devam etmesi ilk beklentim olur. Daha burada eğer hiç almadıysanız ve hiç girmediyseniz birinci kademe alım için 11.269 üzerindeki günlük kapanış demiştik. Bugün eğer 11.269 üzerine günlük kapanış yaparsa veya işte gün kapanmasına doğru hala yukarılardaysa birinci kademe alım buralarda yapılabilir. Çünkü dediğim gibi buradaki bu yükselişin en azından 12.779'a kadar kısa vadede gerçekleşmesini bekliyorum. Görüşlerim bu yöndedir Borsa İstanbul'da. İkincisi de burada da oluşan hem bir ikili tepe görüntüsü vardı hem de bu da tam bizim 11.558 seviyesindeki direncimize denk geliyor. Bunun üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışta yükselişi daha böyle hızlandırır, daha sert yükselişler olur ve belki 2 hafta içerisinde 12.779'lar bu seviyeler görülebilir. Daha spekülatif bir durumda daha yüksekleri de görülebilir. Ama bizim hedefimiz 12.779'dur. 11.558 üzerinde günlük kapanış gerçekleşirse çok hızlı buraya gelebilir. Geleninde de kar realize edilmesi, buralarda satış yapılması gerekir Borsa İstanbul'da. Evet. Böyle diyelim Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'u artık kısa tutacağım. Çünkü Borsa İstanbul'da çok fazla ilgi olduğunu düşünmüyorum. Sadece önemli bir fiyat hareketi olursa bahsetmek istiyorum ve şu anda var mesela. Yani hatta bugün bahsetmeyecektim ama bu 2 gündür boşluklu açıyor ve buradaki yükseliş potansiyelinden de bahsetmek istedim Borsa İstanbul'da. Şimdi hemen Amerikan borsalarına geçelim. Amerikan borsaları aşağı yaptı. Çok fazla şurada satış geldi direnç seviyesinde. 7 tane bakın günlükte negatif uyumsuzluk vardı ve aşağı yaptı. Ona rağmen çok da düşmedi ama
Şöyle şuralarda vadeliler aşağı yaptı. Yılbaşı geldi, yılbaşı geçti. Şimdi böyle biraz şu boşluğu da almış gibi görünüyor. Biraz da yukarısına gelmiş gibi görünüyor. S&P 500. S&P 500'de ben daha önce söylediğim gibi bu 7426 seviyelerinin görülmesini bekliyorum. Şimdi S&P 500 ile ilgili ve Amerikan borsası ile ilgili şunu da söyleyeceğim. Şimdi kriptolarda önemli yükselişler oldu. Geride bıraktığımız 1-2 gün içerisinde ve şöyle bir durum söz konusu. Kriptolar ve Amerikan borsası çok korele ilerleyen iki farklı piyasa ve kriptolar biraz daha borsanın yükselişine bağlı ilerliyor son geçtiğimiz 1-2 yılda. Borsalar hafta sonu ve tatillerde kapalıyken kriptolar hep açık. Kriptolarda bu gerçekleşen özellikle onu daha çok kripto kısmında anlatayım ama kriptolarda bu gerçekleşen yükseliş borsadaki yükselişlerin habercisi de olabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi tekrardan buradan bahsedelim S&P 500'deki durumdan. Gördüğünüz gibi yukarıda açıyor ve yukarı doğru devam etmeye başladı. Şu anda fiyat 6878'de. 4 saatlik hareketli ortalaması 6890'da. Üzerine çıkarsa bugün de piyasa açıldıktan sonra Amerika'da böyle daha sert bir yükselişle bu direncin kırılabileceğini, önümüzdeki hafta en azından kırılabileceğini düşünüyorum. Eğer 6930 üzerinde günlük kapanış gelirse de ikinci kademe alımla bu yükselişe katılmak mümkündür. 7426 hedefimiz var. 7426'nın uzun vade zirvesi olma ihtimali yüksektir. Buralarda kar realize etmek önemli. Eğer bu yükselişe katılmayı düşünüyorsanız. 7426 uzun vadeli 2026 sonuna kadar belki 1,5 seneye yayılacak bir şekilde oralara kadar zirve olacağını düşündüğüm yerdir. Dolayısıyla buralarda eğer bu yükseliş gerçekleşirse buralarda kar realize etmek önemlidir. Tabi buralar kırılıp geçilebilir, yukarı doğru da gidebilir. O yüzden kar yaparken, karınızı alırken kısmi bir şekilde almak da mantıklı. Evet. Buradan hemen Nasdaq'a geçelim. Nasdaq'ta da bu sıkışmanın devam edebileceğini, şöyle biraz aşağı doğru yapıp yukarı gidebileceğini, üçüncü temaslarda sürekli aşağı yönlü short baskılarının olduğunu, short pozisyonlarının yoğun açıldığını ve fiyatın aşağı sürülebileceğini söylemiştim daha önce. Böyle de oldu. Düşen trend çizgisinden döndükten sonra yükselen trend çizgisine dokunmadan yükselmeye başladı. Bu önemli. Şu anda fiyat 25.450 seviyelerinde ve 4 saatlik hareketli ortalamasının da üzerinde. Bu da yükselişin hızlanabileceğini söylüyor. 2 saat içerisinde eğer bu mum 25.446 üzerinde kapanırsa. Burada da birinci kademe alım, şunu gri yapalım. Şöyle birinci kademe alım zaten yapılmıştı. İkinci kademe alımlarda 26.151 üzerindeki günlük kapanışta yapılabilir. Buradaki hareket işte 27.380 hedefimiz var ama buradaki hareket biraz daha böyle işte S&P 500'e göre biraz daha sert gidebilir. Beklediğimiz hedeflerin üzerine çıkılabilir. Buralarda da böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Şimdi Nasdaq'ta da durum budur. Kısa vadeli yükseliş yine beklentimizdir. Ondan sonra da söylediğimiz gibi uzun vade, orta uzun vade bir düşüş. Nikkei 51.000'i artık zorluyor. Nikkei'deki hep bu kanalı açtığımdan beri söylüyorum ve bu yükselişin asıl fırsatın Nikkei'de olduğunu sık sık söyledim. Eğer bugün 51.000 üzerinde bu kapanış yaparsa birinci kademe alım fırsatını bize verecek. Ve bu fırsatla bu yükselişin de 59.494'e kadar yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu da bize %16, %17'lik bir kar potansiyeli bırakıyor. Birinci kademe 51.000 üzerinde, ikinci kademe 52.816 üzerinde olmak üzere bu yükselişe katılmayı düşünebilirsiniz. Stopumuz eğer yükseliş terse giderse, işler ters giderse de stopumuz da 49.000 altında. Evet, 49.000 altında günlük kapanışlarda da stop seviyemiz şu anda bu durumda. Evet, Nikkei'de ve borsadaki genel durumda böyle. Kriptolar. Şimdi kriptolarla ilgili sürekli söylediğim bu tepki yükselişinin bu hafta gelebileceğiydi ve şimdi bu hafta düzeltme yaptı. Biraz likidite aldı diğer coinlerde ve hafta kapanmasına 2 gün kala hafta sonu gelirken yeşillenmeye başladı mum.
Ve önümüzdeki haftalık mumun açılışıyla burada belki artık yükselişi, bu beklediğimiz tepki yükselişinin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey oldu. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a geçmeden önce bazı altcoin'lerde sert yükselişler oldu ve bu sert yükselişler şöyle oluyor. Mesela diyelim ki bir yükseliş gelecek ve bu yükseliş sert bir yükseliş olacak. Böyle olduğu zaman çok ucuz olan bazı kripto paralar oluyor. Bu kripto paralar çok ucuz olduğu bölgelerden hızlı uzaklaşmak istiyorlar. Bunlardan bir tanesi AVAX'tı mesela. Ben burada tabii altcoin kesinlikle tavsiyesi vermeyi düşünmüyorum ama benim hikaye takip ettiğim coinlerden bir tanesiydi. Ucuz olduğu için, başka bir şeyden değil. Ucuz olduğu için benim takip ettiğim coinlerden bir tanesiydi. Şurada şu gördüğünüz seviyede bir alım yaptım. 12.335. Sonra biraz yükseldi. Biraz böyle zarara döndü. %1, %2 aşağı geldi. Sonra da birden %12, %13 bir gün içerisinde gitti. Şimdi bu şöyle durumlarda oluyor, tekrar ediyorum. Eğer bir coin olması gerekenden daha ucuzsa, adil değerinin çok altındaysa ve önümüzde bir beklenen bir yükseliş varsa bu coinler çok sert bir şekilde yukarı doğru gidebiliyorlar. Birkaç tane kripto para bunu yaptı. Benim için yükseliş iyi bir yükseliş habercisi, sinyalidir bu yükselişler. Şimdi Bitcoin'e hemen geçelim. Bitcoin artık 88 binin üzerinde, yani yerleşmiş gibi görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 saatlik mum var. Ve bunların hepsinde de aşağı dönüşler, sert satışlar olmadığını görüyoruz. Daha önce çıktığında sert düşüyordu. Daha önce dışında sert düşüyordu. Arada kalıyordu. Sürekli sert düşüyordu. Şu an henüz daha böyle bir şey söz konusu değil. 90 binlerden de geri dönüşler başlıyordu. Şimdi 90 bine kadar gelmiş. Bir iki sefer buralarda dirençle mücadele ediyor. Ve şimdi de yavaş yavaş üstüne doğru gitmeye başladı. Bu 90 binin üzerinde de şöyle kalırsa artık birkaç saat bu hareket yukarı doğru hızlanır diye bekliyoruz. Burada birinci kademeyi 88.068 üzerinde yapılması gerekiyordu. 90.848 üzerinde ikinci kademe ve 94.807 üzerinde üçüncü kademe alımlar yapılarak bu yükselişe katılabilirsiniz. Ve beklentimiz, buradaki beklentimiz Totales grafiğinde haftalık hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş. Bizim asıl takip edeceğimiz şey bu olacak. Zirve ve bu tepki yükselişinin bittiği yer neresidir? Ya da tabii eğer bu kırılıp geçiyorsa da yeni yükselişin başladığı yer neresidir? Buradan bakacağız. Bitcoin ve Ethereum için belirlediğimiz bazı fiyat hedefleri var. Bunlardan birincisi 100 bin, diğeri de 111 bin seviyelerinde. Seviyeler kırıldıkça yeni seviyeleri size veriyor olacağım. Ama bu seviyelerden daha önemlisi Totales grafiğindeki hareketli ortalama olacak bizim için. Bize iyi bir sinyal olacak. Yükselişin nerelerde bitiyor olacağını da oralardan takip edeceğiz ve kar realizasyonu da ona göre yapıyor olacağız. Şimdi Ethereum'a da bir bakalım. Hemen Ethereum'da, yani bu 3000'in üzerinde tekrar diyor. Bu 3034 üzerinde Şimdi şöyle, burada kademeli alımı hep söylüyorum. Kademeli alım yapmaya kalkarsanız eğer bu sefer çok geride kalıyor olabilirsiniz. Zaten Ethereum bile olsa bir altcoin olduğundan dolayı küçük bir portföyünün küçük bir kısmı ile ancak burada alım ve yatırım yapmanız mantıklı olur. Çünkü kripto paralardaki riskler bitmiyor. Dolayısıyla 3034 üzerinde tek kademe bir alım düşünebilirsiniz. Günlük kapanış gelirse ya da işte 4 saatin üzerinde kaldığını görürseniz buralarda, stop seviyemiz de burada 2800 altındaki günlük kapanış. Riskiniz ne oluyor? Diyelim ki şurada aldınız, böyle bir %10'luk falan bir riskiniz oluyor. Çünkü 2938'e çeksek bunu, bu sefer sürekli sizi stop edebilir. Yani gelir bunun altında, bakın burada ne kadar görüyor musunuz? Üstüne çıkıyor, altına iniyor. Üstüne çıkıyor, altına iniyor. 3034 seviyesinin üzerine çıkıyor. Tamam aldım deseniz, 2938'de kapattım deseniz, bu sefer şöyle oluyor. Sürekli alıyorsunuz, sürekli satıyorsunuz. Al sat yaparken de sürekli zarar ediyorsunuz. Dolayısıyla buradaki güvenli, en düşük riskli alım şekli 3034'ün günlükte kırıldığını görülüp almak, 2800'de de altında kapanışta da stop olmak. Buradaki risk yüksek. %10'u da geçiyor işte. %10'lara kadar geliyor. Eğer bu riski almak istiyorsanız
Ethereum yatırımı yapmayı da düşünebilirsiniz. Şu andaki durum böyle. Çok diplerde olduğumuz için Bitcoin'deki durum çok böyle değil. Orada biraz daha risk daha da düşük. Ama Ethereum'u da böyle sepet olarak işte diyelim ki bütün sepetinizin %5 ile Bitcoin ve Ethereum alacaksınız. O sepetin o Bitcoin ve Ethereum'un işte %70 ile de Bitcoin, %30 ile de Ethereum, yani o kadar ufak bir şeye geliyor ki portföyün. Öyle bir şeyler düşünebilirsiniz. Evet, bugünkü videoda biraz uzun oldu diye düşünüyorum. Tekrardan herkese iyi seneler dilerim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.